Aysun Öz'le Baş Başa'ya hoş geldiniz. Bugün yine benim çok sevdiğim bir konuğum var. Eski komşum da diyebilirim. Evet. Sevgili Ezgi Mola. Ezgi bıraktın gittin bizi ama Vallahi çocuk var artık. özlüyorum. Evet ya. Oranın trafiği ve kentsel dönüşümü biraz zorlayıcıydı. Evet. Ama her an biraz büyüsün dönebilirim. Umarım da dönerim. Evet, yani çocuklar büyüyünce herkes Büyüyünce dönüyor değil mi? şehre. Haklısın. O yüzden Evet. bence de döneceğinize eminim ama seni hasretle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol Aysun. Köpeklerini de çok özledik. Evet ya. Tabii bu bölümde baş başa kaldık. Evet. Biliyorum çok yeni annesin. 15 aylık bir bebeğim var sevgili Can. Evet. Ondan vakit bulmak çok zordur ama tahmin ederim. Ama ilk sorumu sorayım sana. Son gittiğin konseri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, çok taze. Ah. Evet, 2 hafta önce Büyük Ev Abluka'da izledim. Harika. Çok keyifliydi. Setten çıkıp yönetmenimle koştur koştur gittik. Biraz başlamıştı ama dedim ki yani Allah'ım, sosyalleşmek ne kadar güzelmiş. Çok uzun zaman olmuştu çünkü. Acayip eğlendim. Gerçekten yani Gül'in, Cem ve Bartu büyük şov yapıyorlar. evet. Çok Çok eğlenceli. eğlenceli oluyor Müzikleri ayrı güzel, sahneleri ayrı güzel. Çok iyilerdi ya. Evet, Evet. Böyle özellikle de yeni anne olunca yani çocukla zaman geçirmek çok keyifli ama bir taraftan çalışmaya da başladı. Evet. O küçücük aralarda vereceğin Ay o kadar iyi geldi molalarda ki. mı? Bir de kamerayı açıp bakıyorum. Ay uyuyor, tamam, çok şükür Allah'ım diye. O da iyice bir rahatlama geldi. Güzeldi yani. Peki hayalini kurduğun konser var mı? Şuna da gitsem iyi Var. olur. Evet. Kameralar, sevgili kameralar. Şebnem Ferah, ne olursun konser ver. Sezen Aksu, lütfen artık konser ver. En son açık havada izledim. Ya. Çok hasretim, çok özledim. Burnumda tütüyorsunuz. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Bir seyirciniz, bir hayranınız, en büyük fanınız olarak söylüyorum. Sizi çok özledim. Biz de Evet. çok özledik. Bence tabii ki tüm hayranları hepimiz çok özledik. Evet, gerçekten muhteşem olur. Belki İnşallah. seni duyarlar Ezgi. Yani bir etkim olur mu bilmiyorum ama eminim onlar doğru zamanı biliyorlardır. Ve eminim biz onları sahnede göreceğiz. Hiç şüphem Evet, yok. ben de Onlarsız ona bir Türk inanıyorum. müziği düşünemiyorum Tabii, çünkü. tabii, aynen öyle. Evet. Ya, yazlığın hani o açık hava klasiklerinin içerisinde bir İşte en Sezen son Aksu, bir evet Şebnem Harbiye'de Ferah. Evet, Sezen'i izledim evet yani. ya. Doyamadım. Evet. Doyamadım. Çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri aralıksız konserlerini takip ettiğim, gittiğim süt annem bir an önce konser versin. Çocukluğum bu yalanla geçtiği için. Değil mi? Öyle bir hikaye var. Evet, aynen. Bir taraftan da evet benim de öyle. Ben de İzmir'de büyüdüm. Orada mutlaka Sezen Aksu geldiğinde mutlaka Bir de İzmir'de İzmir, tabii açık havaya ki, gidilir. tabii ki. Kendi memleketi zaten. Evet, evet. O yüzden buradan yani ben de istirham ediyorum. İzlemek istiyoruz tekrar İnşallah. tekrar. Buradan hemen kitaba geçelim. Ne dersin? Sevdiğin yazarlar. İsmini umarım doğru telaffuz edebilirim. Enarno'nun Yalın Tutku kitabını okudum en son. Ama benim biraz başucu kitabım var. Çocuklukta ihmalin izi, boşluk hissi. Evet, güzel. sonra da çocuklukta ihmalin izi, çözümler. 2 kitap olarak gerçekten yani benim için çok önemli, çok keyifli bir kitap. Çok seviyorum psikoloji üzerine bir şeyler okumayı. Büyük keyifle okudum. Evet. Şimdi senin çok işine yarar çocuk yetiştirirken. Öyle bir tarafı Aslında da var mı? kesinlikle var. Çünkü işte ebeveyn türlerini anlatıyor. Danışanları üzerinden birilerinin hikayesiyle terapistler anlatıyor. Ve gerçekten inanılmaz okuması keyifli. İnsan bence çözülemeyecek. Evet, çok karmaşık, değil Evet, mi? çok karma karışık ama bir o kadar da sürprizlerle dolu. Bir film izler gibi işte o anlatılanları okudukça vay be, insan üzerindeki etkileri yaşanan bir anının böyle olabiliyormuş diye her defasında şaşırtacak kadar da büyüleyici bir varlık bence. Evet. O yüzden de bu çözümsüz ama bakmaya da doyamadığımız, çözmek için uğraştığımız varlık üzerinden biraz olsun adım atabilirsem ne mutlu bana. Eskiden beri de en keyif aldığım türdür psikoloji. Dolayısıyla umarım bir faydasını görürüm. Evet, görüyorsundur. Yani Hayatın evet, içine şimdiden yayılıyor. görüyorum Tabii. aslında. Çok küçük ama iletişim kurmaya başladı. İstediği şeyleri ya da istemediği şeyleri çok net belli etmeye başladı. Oralarda neler yapabileceğimi deneme yanılma yöntemiyle de
kendimi onun yerine koyarak da böyle bulmaya çalışıyorum. İşe yarıyor. Evet. Bu arada Eni Arno dedin. Ben de burada hemen küçücük böyle birazcık şey yapmama, şımarmama izin ver. Havasını at lütfen. Evet, evet biliyorum. Eni Arno ile ben tanıştım güzel. geçen yıl film festivali için, İstanbul Film Festivali Evet. için gelmişti İstanbul'a ve onunla ve oğluyla birlikte röportaj yapmıştım. Ne kadar güzel. Oğlu onun filmini, daha doğrusu bir belgeselini yayınlamıştı. Eski kayıtlardan bir belgesel oluşturmuştu annesiyle ilgili. İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Ben de onunla Şahane. tanışma ve röportaj yapma şerefine eriştim. Neticede Nobel'li yazar sürekli Haklısın. göremiyoruz. O yüzden öyle böyle küçük de ben Ne parantez açmış güzel. oldum. Ama senin böyle güzel parantezlerin var. Ben yaşasaydım ben de hepsini hep aralarda söylerdim. Gerçekten tebrik ederim. Ne mutlu Çok, sana. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman böyle sevdiğin favori ressamların, sanatçıların var mı? En son ne zaman gittim Contemporary'ye? 2 yıl oldu galiba, işte hamileyken Evet. gitmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hande Uğur'u çok seviyorum. Çok güzel işleri İlginç olduğunu işleri var. düşünüyorum. Çok seviyorum gerçekten. İlk aklıma geleni söyledim. Server Demirtaş'ı ve Sinan Demirtaş'ı çok seviyorum. Birisi heykel konusunda gerçekten büyük hayranlık duyduğum sanatçı. Diğeri resim konusunda kusursuz işler yapan bir ressam. Yine heykel demişken Tarkan Güveli'yi çok seviyorum. Çok keyifli, çok eğlenceli heykelleri var. Benim de evimde var. Çok mutlu oluyorum bende de olduğu için. İlk aklıma gelenler bunlar oldu. Evet. Harun abinin, Harun Antakyalı'nın Ya. Kulakları Çınlasın birçok resmi Evet. var evimde. Onu çok severim. Sonradan bu artık tamamen resime yönelen Haldun İplikçioğlu. Haldun, Sonra evet aslında benim diş hekimimdi yıllar önce. Sonra artık hobisi olan şeyi tamamen sergilerle birlikte gidip görebilme şansım olmadı ama uzaktan takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyor. O İlk zaman aklıma böyle küçük gelenler- bir koleksiyoner yetişiyor diyebilir miyiz? Keşke. Seviyorsun, alıyorsun Çok seviyorum. da. Almaya Evet. çalışıyorum. Yani ama koleksiyon gibi diyemem henüz. Ama Evet. biriktirmeye başlaman hani Evet, bu bir da tane evet. çok meraklısın Bedri bence. Rahmi Eyüboğlu'm var bir tane Ya. mesela. Evet, şanslıyım. Yani bunu yapmaya çalışıyorum ama iyi bir takipçi miyim? Henüz değil. Umarım onu da yapabilirim. Çok istiyorum çünkü. Evet bence o yolda ilerliyorsun ve söylediğin isimler de çok kıymetli. Bedir Rahmi de var. Bence tamam artık sen Bir tane evet var. Çok mutlu oluyorum gerçekten. koleksiyon olduğu için. yolunda ilerliyorsun. Umarım yapabilirim. gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi hadi gel antik şehirlere gidelim. O da uzun zaman oldu. Yani gerçekten bu bir bahane olsun istemiyorum derdim çocuktan önce. Olmaması için elimden geleni yapacağım ama galiba ilk 3 yıl zor oluyor başka yerlere gidebilmek. İstanbul'da çok eskiden gittiğimiz müzelere yeniden gitmeyi çok istiyorum. Çünkü o çocuklukta gittiğin şeye şimdiki kafayla baktığında hiç aynı şeyleri düşünmeyeceğim. Biliyorum bunu. Ama en son Selçuk'ta yine Efes'i gezdim. Yakın zamanda aklıma gelen orası oldu. Müze diyeyim. Müze- Favori müzen ya da son gittiğim müze. Favori çok müzem, sevdiğin, ya çok etkilendiğin. seviyorum, çok keyif alıyorum müze gezmekten ama yine uzun zaman oldu. MoMA'ya gitmiştim New York'a gittiğimde, Türk Filmleri Festivali'ne gittiğimde. O da gez bitmeyen bir yerdir ya gerçekten. Evet. Yani yapısal olarak da sunum olarak da o kadar keyifli ki orayı gezmek. En son oraya gitmiştim. Evet, Momo da çok etkileyici. Çok gerçekten çok güzeldi. Harika bir sohbetti. Çok teşekkür Çok ederim teşekkürler ağırladığın ve için. çok güzel isimler söyledin. Çok güzel böyle mutlu. fikirler verdin. Çok teşekkürler. Ben Bence teşekkür ederim. Can çok şanslı. Ay, Seninle umarım öyledir. çok müze gezecek, kitaplar okuyacak. Onunla her yere gidebilmeyi o kadar hayal ediyorum ki umarım yapabiliriz birlikte. Evet, yaparsınız. Birazcık daha büyüyünce ki pusetli anneler için bile, küçük Tabii, çocuklu tabii. anneler için Evet. bile müzelerde çok güzel etkinlikler Aslında var. evet yurt dışında bir çocuklarla, bebeklerle gidilecek bir konser etkinliği bileti almıştım. Ama Can'ın uyku saatine geldi. Gidemedik. İşte böyle şeyler olabiliyor şimdilik. Dışarıda gezindim, durdum, giremedim içeri. Türkiye'de de bunlar olmaya başladı. Evet, var. Seyircilerimize söylemiş olayım. Ben de yeni öğreniyorum bunları çocuklu anne olarak. Bebeklerimizle gidebileceğimiz konserler olmaya başladı. Çok güzel klasik müzik konserleri Evet, oluyor. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Uyku saatinize denk gelmezse gidin dinleyin. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol.